Sen şimdi kurguda bunun konuştuklarını keseceksin değil mi? Şimdi bu andavalar anlamaz da. Oğlum sen kaydı başlattın mı? Cemil'inize veriyorum bunu. Selamlar, ben Onur. Sizlere pandemi döneminde dört duvar arasında neler yaptığımı anlatacağım. Ben pandemiden önce de, şimdi de erkenden kalkar, yatağımı toplar, küçük bir egzersiz yaparım. Eğer toplanacak bir yer varsa oraları toplarım. Yoksa bilgisayarımın başına geçerim ve işime dönerim. İşim ise ben bir YouTuber'ım. Bir YouTuber olarak da kurguyu severim, iyi de yaparım. Twitch yayını falan açmak isterim ama canlı yayın yani bilmiyorum, sıkıcı gelebilir bana. Kurguda çünkü daha çok eğlenceli şeyler yaratabiliyorum. Ama asla gizlim saklım yoktur. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Zaten bu taktikleri sizlere gösterince siz de bir şeyler öğrenirsiniz. Zaten bir şey bildiğiniz yok. Oğlum bunu sakın koyma. Bunu sakın koyma Onur. Ben insanlara bilgi vermeyi severim. Neden mi? Çünkü siz bilgisizsiniz de ondan. Baştan almak istiyorum. Ben çok akıllıyım, başarılı, düzgün giyinen... Ne oluyor ya? Çünkü benle kimse eşit değil. Bunları kesebilir miyiz? Çünkü bunları söylemek istemiyorum ama komiktir ki bir yandan da söylemek istiyorum. Çünkü hepiniz aptalsınız. Yani ben sizden üstünüm arkadaşım. Ben sizden daha akıllıyım, daha yakışıklıyım. Siz kimsiniz ya? Ufacık evde sadece beğenmedim, beğendim, beğenmedim, beğendim. Busunuz siz sadece. Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye bomboş okuyorsunuz, bomboş. Bizler de YouTuber'lar, aslında ben, diğer YouTuber'ları boş verin, ben sizleri sömürüyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki o videoları yaptığım zaman. Ben ne anlatacaktım da buraya geldim ya? Sizler başarısız, ufak tefek insanlarsınız. Yani sizleri böyle sosyal medyada gördükçe çok mu abarttım acaba? Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlatacağımı anlattım herhalde. Ya da ben gitmiyorum ya. Siz kapatın. Burası benim evim lan. Bekliyorum kapatma. Saçım düzgün değilmiş. Niye söylemiyorsun? Arkadaş arasında havalı mı gözükmek istiyorsun? O zaman seni lüks gösterecek bir eşyaya ihtiyacım var. İşte sana tel tel. Havalı gözükmeyi bırak. İhtiyacın olan araştırmak için bütün kaynaklar elinin altında olacak. Bitti mi? Bitmedi. Ayrıca yardıma ihtiyacın olduğu zaman istediğin kişiyi arayabileceksin. Alo yardım. Banka işlemleri, iş, okul, cart, curt. Boş ver bu önemli şeyleri. Bu seni havalı göstersin. Bu sana yeter. Tel tel. Çünkü senin ihtiyacın. Selam. O yok. O da adam iki kişi. Ben değildim. Ben farklı bir kişiyim. O da farklı bir kişi. Çaktınız mı? Yok. Benim adım Tuna. Ben evde kaldığım için pandemiden dolayı aynı eşyaları görmekten sıkılan bir insanım. O yüzden internette yeni beğendiğim eşyaları satın alıyorum. Peki para nereden geliyor diye soracaksınız. Soruyor musunuz? Ya para, çünkü para hızlıca gelip
hızlıca giden bir şey. Ben çalışmıyorum. Çalışamıyorum. İstemediğimden dolayı değil. Yani diplomam da var. Çünkü iş yok aman. Neyse. Ben ebeveynlerimi sömürüyorum. Neyse. Cillop gibi bilgisayarımdan alışverişimi yapıyorum. Ayrıca satan kişilerden de alıyorum. Ve ben de satıyorum. Neyse. Alışveriş yapmak mutlu ediyor beni. Fakat beni mutlu eden asıl şey benim bu aldığım eşyaları sosyal medyada insanlara paylaşmak oluyor. Bu da demek oluyor ki sizin hiçbir şeyiniz yok, benim her şeyim var. Çok güzel bu duygu. Kabul edin, siz de yapıyorsunuz. Yeni bir şey aldığınız zaman siz de göstermek istiyorsunuz. Haksız değilim. Fotoğraflarımın altına görgüsüz ayı diyenler oluyor. Onlara aldırmıyorum. Benim onlar zaten. Siz beğenin beğenmeyin. Ben paylaşıyorum. Şimdi sizlere aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Öncelikle bu maymunu satın aldım. Çünkü çok tatlı. Bu züyafayı aldım. Bu güzel süs olsun diye. Birisi tekerleksiz bir kayak satıyordu. Onu alayım dedim. Süs. Başka şey de vardı lan. Nereye koydum ben onları? Evet. Bak. Ben gitar almıştım. Bunu ben sarı bekliyordum. Fakat bana pembe geldi bu. Olsun. Çalmayı da bilmiyorum ama yine de güzel bence. O zaman ben gidiyorum ben. Ben bitti. Değil mi? Kamerayı kaça satıyorsun? Of, para biriktirip de bir tatile gidebilsem keşke. İşten eve döndüğünüzde yoruluyor musunuz? Uzun zamandır tatil yapmadın değil mi? O zaman sana kolayca gezebileceğin, stres atabileceğin bir yer göstereyim mi? Kapıdan adım atmana bile gerek yok. İşte burada. Minnet. Orman, çöl, okyanus, kimsenin olmadığı rahatça dolaşacağın bir yer sunuyoruz. Minnet. Çünkü sen tatile hak ediyorsun. Merhabalar. Ben Emre. Benim hayatım çok sıra dışı geçiyor. İnternette karıya kıza bakıyoruz. Bu ne lan? Bu ne ya? 2 yıl, kaç yıldı lan? Tam 2 yıl 7 ay sevişemedim lan, sevişemedim. Sıçacağım şimdi sakızına. Pandemiden önce birkaç ay böyle dinleneyim dedim. Bir rahatlayayım dedim. Lan demez olaydım ya. Ya arkadaş pandemi girdi. Ben birisinin evine gidemiyorum. Bir başkası benim evime gelemiyor. Delireceğim artık. Çıldıracağım. Koparacağım bütün düğmelerimi ya. Bebeğim. Kusura bakmayın. Kedim dışarı çıkmak istiyor. Aşkım. Oy canım benim gel. Bu kedi de kızıştı. Bu kedi de kızıştı. O ne yapacak? Benim gibi... Sakinim. Ya arkadaş. Ya şu elimin haline bakar mısınız ya? Tövbeler olsun yani. Bu el dinlensin diye diğer ele başladım. Gerçi bunun da hissiyatı da güzelmiş. İyiymiş. Kardeşim yani ben insan istiyorum ya. Beden istiyorum. Ben ona dokunmak istiyorum. Okşamak istiyorum. Tamam. Neyse. Arkadaş evde yalnızlıktan kendime başka alternatifler bulmaya başladım. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Benim Instagram sayfamı paylaşacaksınız değil mi? Oradan beni takip edersiniz. Özellikle kızlar.
Sizi mutlu ederim. Yalarım yutarım. Muz sever misin? Peki ya süt sever misin? Bunu ve bunu senin için birleştirdik. İşte sana süt. Çünkü birleşen her şey güzel. Selamlar, ben Ozan. Ya pardon da. Tamam. Stüdyoda çekmemeniz normal. Doğal bir ortam istemişsiniz. Onda hemfikiriz değil mi? Kamera, fotoğraf makinesi. Işık desen kesin gölgen falan evet var. Mikrofon desen mikrofon masanın üstünde bana dönük bile değil. Ne işe yarıyor orada? Bu yatağın üstündeki ışık turuncu. Benim rengimi simgeliyor. Ups, fark etmemiş miydiniz? Konumuza gelecek olursak, ben sosyal medyada takılmayı seven birisiyim. Video izlemek benim en çok yaptığım aktivite olabilir. Fakat eğlence tarafı aşağıda. Çoğu videoya ben yorum yaparım. Yorumlar ise kalp kırıcı. Gerizekalı, görgüsüz ayı. Görgüsüz. Yanlış yer yazıyorum. Niye mi? İnsanları sinir etmek hoşuma gidiyor. Misal, yaptığım yorumlardan bir tanesine cevap geliyor. Ama adminden değil. Onu savunmak isteyen bir takipçi. Ben bilgili bir insan değilim. Yaptığım tek şey soytarılık. Bunu yabancılar troll diye satıyor. Linç tayfa. Varsa öyle bir şey girerim. Eğlencem o tartışmada değil. Asıl ben kendime başka bir hesap açarak o yoruma katılıyorum ve kendimi savunuyorum. Komik olan bu da değil. Komik olan karşı taraf çoğalıyor. Benimle aynı düşünen insanlar da katılıyor. Yani bir tarafta benim alevlendirdiğim insanlar, diğer tarafta mantıklı açıklamalar yapmaya çalışan insanlar. Bunların ikisi kavga ediyor. Ben hiç karışmıyorum bile. Oturup elmamı yiyorum. Komik olan bu da değil. Ben bunu sanal alemde yapabiliyorum. Başkaları bu hayattan bıktım artık. Bu hayatı sevmiyorsan o zaman sana yeni bir hayat sunuyoruz. Minnet. Şimdi yeni güncelleme ile intihar ettiğiniz zaman cehenneme gidebiliyorsunuz. Görsele bir bakın. Güzel değil mi? Sence? İnanılmaz. Minnet. Çünkü sen tatil hak ediyorsun. Ben Cenk. Çoğunlukla sosyal medyada takılıyorum. İnsanlara bakıyorum. Ne kadar mutlular. Ünlülerden arkadaşlarıma kadar herkesi stokluyorum. Bakıyorum manevi olarak mutlu olan insanlara, maddi olarak mutlu olan insanlara. Gerçi mutsuz bir zengin görmedim ama peki biz ne yapıyoruz? Dört duvar arasında kendimizi yiyoruz. Ben kısa kesmek istiyorum. Bu yaptığınız bu çekim, bu bilmiyorum yani hoşuma gitmiyor. Şimdi sizin için de daha iyi olur. Bana kem gözlü demezsiniz. Tamam mı? Herkese mutluluklar. Öf,
Herkes çok mutlu. Öf. Herkesin güzel hayatı var. Dışarıdaki insanlara imrenmekten yorulmadın mı? Yoruldum. Peki onları dövmek ister misin? O zaman sana göre bir oyunum var. Toprağa. Bir tek bu ülkeden de değil, başka ülkelerdeki insanları yeteneğinle kendini imrendirebilirsin. Toprağa. Çünkü burası senin toprağın. Bekir ben. Ne? Odanın içinde ne mi yapıyorum? Oyun oynuyorum. Bağırıyorum. Yerde sürünüyorum. Böyle bir düzende nasıl bir şey yapılır? Eren biraz sessiz ol. Tamam anne. Yeter. Heh, görüldüğü üzere. Sınavlardan dolayı çok mu stres altındasın? O zaman seni rahatlatacak bir sakıza ihtiyacım var. Şekibe, bundan bir tane ağzına atıyorsun. Hop! Beyin bedava. Şekibe, çünkü sen sabır taşısın. Geldik mi ya? Selam. Benim ismim Alp. Canım çıktı. Ben ne anlatacağım ben? Ne gün anlatacağım ya? Ben senaryoya bakabilir miyim acaba? Senaryoya bakın. Çok iyi. Ben hımbılım. Pisim. Ot gibi yaşayan bir insanmışım. Aynen. Hiçbir tartışmaya girmiyormuşum. Hiçbir tartışmaya girmiyormuşum. Her dediğine ha ha deyip geçiyorum. Düşünmek, sorgulamak, bunlar boş işler yani. Kime ne koyarsa yani. Ya bende o anormallik bir şey var mı? Sizce? Bence de yok. O zaman bitsin ya. Ben yatayım, uyuyayım. Oyun oynayacağım. Ondan sonra yatarım. Sonra kalkar yine oyun oynarım. Hayat bana güzel ya. Vallahi. Yatacaksın, uyuyacaksın. Kendimden geçtim. Au. O zaman ben yatayım. Reklamın da reklamı mı olur? Olur. İşte size oyuncu ve sunucu. Çünkü biz